Ekran rehberinden herkese merhaba. Akasya Durağı ile başlattığımız o sevilen serimize bugün yine çok özel bir yapımla devam ediyoruz. Bez Bebek. Evet, yani 2007'de başlayıp 2010'da bitiyor ama hani neredeyse 10 yıldır bir kanalda tekrar yayınlanıyor. Bu inanılmaz bir şey. Kesinlikle. Ve hala izleniyor olması dizinin ne kadar kalıcı bir etki bıraktığının en net kanıtı. Tabii canım. Peki bu diziyi bu kadar özel kılan neydi? Temelde her şey çok basit bir arzuyla başlıyor, değil mi? Oyuncaklar dünyasında yaşayan bez bebek Nana'nın 100. yaş gününde daha önce hiçbir oyuncağın cesaret edemediği bir şey dilemesi. İnsan olmak. Evet, insan olmak. Ve işte o dilek başperi Kulina'ya söylendiği anda tüm dengeler değişiyor. Çünkü tam o sırada bunu duyan ve dramatik bir şekilde bayılan biri var. Nana'nın ezeli rakibi Şoker, oyuncak dünyasının entrikacısı. Aynen. Ve asıl macera Nana'nın bu direkle birlikte dünyaya inmesiyle başlıyor. Girdiği evse tam bir kaos ortamı. Hem de nasıl? Bir yanda eşini kaybetmiş Hakan var, Emre ve Yağmur adında iki çocuğuyla, Diğer yanda da onunla evlenmek için her şeyi yapan nişanlısı Simge. o meşhur şaka gibi repliğiyle hafızalara kazınan kızı Özge. Bir de denklemin en kilit parçası var, evin demirbaşı, Makbule. Hakan'ın rahmetli eşinin yadigarı. Simge'nin de evden göndermek için 40 takla attığı kişi. Nana işte tam bu ateş hattının ortasına düşüyor. Bu dünyaya inişin de çok katı bir kuralı vardı. Evet. Nana'nın bir oyuncak olduğu ve bir yılın sonunda tamamen insan olacağı sırrını en fazla 3 kişi bilebilir. İlk günden çocuklar yani Emre ve Yağmur bu sırrı öğreniyor ve geriye tek bir kişilik kontenjan kalıyor. İşte o üçüncü kişinin sırrı öğrenme hikayesi bence dizinin en komik anlarından biriydi. Kesinlikle. Hakan ve Simge'nin düğünü vardı, Yağmur evden kaçınca iptal olmuştu. Hı. Simge de çocukların gözüne girmek için annecilik oynamaya karar veriyor, Kulina'nın da çocuklara madem oynamak istiyor, oynasın bakalım diye gaz vermesiyle. Çocuklar Simge'nin tabiri caizse pestilini çıkarıyor. O bize mantı aç Simge anne sahnesi unutulmazdır. Aynen öyle. Evde bu komedi yaşanırken Hakan'ın ofisinde de büyük bir kriz var. Japon misafirlere sunum yapılacak, çevirmenler gelmiyor. Evet. Nana, Hakan'ın işini kurtarmak için bir anda Japonca konuşmaya başlıyor. Günü kurtarıyor tabii. O sırada Makbule mutfakta Nana'yı sihirle etrafı toplarken görüyor. Ve gördüklerine dayanamayıp bayılıyor. Böylece 3 kişilik o değerli kota dolmuş oluyor. Ama Makbule'yi inandırmak nükleer santral kurmaktan daha zor. Kulina ne sihir yapsa ne numaralar denese kadın diretiyor. Yok inanmam, bunları dünyadaki bütün sihirbazlar yapıyor. İnanmamakta ısrar ediyor. Sonunda Kulina'nın sabrı taşıyor. Ve Makbule'yi kolundan tuttuğu gibi oyuncaklar dünyasına ışınlıyor. Ancak o fantastik diyarı kendi gözleriyle gördükten sonra ikna oluyor ve Nana'nın sırdaşı olarak hikayeye tam anlamıyla dahil oluyor. Dizi sadece bu fantastik hikayeden ibaret değildi ama. Özellikle çocuk izleyiciler için çok net ahlaki dersler veren bölümleri vardı. Komutan Gonzo bölümü mesela. Evet, bunun en iyi örneğiydi. Şoker'in serbest bıraktığı yasaklanmış şiddet içerikli bir oyun karakterinin dünyaya saldığı tehlikeyi anlatıyordu. Aslında bu bölüm o dönemde yükselen şiddet içerikli oyunlara karşı yapılmış doğrudan bir eleştiriydi. Çok doğru. Emre'nin oyuna bağımlı hale gelmesi, uykusuz kalması, okulda arkadaşlarıyla kavga etmesi gibi detaylarla bu oyunların çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri çok net işleniyordu. Ve çözümünde o oyun CD'lerinin toplanıp yok edilmesiyle gelmesi. Verilmek istenen mesajı perçinliyordu. Yani didaktik ama etkili bir yöntemdi. Didaktik demişken, Kulina'nın Simge'nin gerçek yüzünü Hakan'a göstermek için kullandığı yöntem de tam bir ders niteliğindeydi. İki farklı gelecek rüyası. O rüyalar. Senaryonun en zekice hamlelerinden biriydi bence de. Kesinlikle. İlk rüya tam bir distopyaydı. Hakan Simge'yle evlenmiş, kilo almış, saçı sakalı ağarmış, mutsuz bir adama dönüşmüş. Şirketini de kaptırmış. Evet, Simge'nin işbirliği yaptığı Şoker'e, yani dünyadaki adıyla Şakir Bey'e kaptırmış. En acısı da kendi çocukları
Emre ve Yağmur'a üvey evlat muamelesi yapılmasıydı. Özge el bebek gül bebek büyütülürken Hakan için tam bir kabustu o. İkinci rüya ise o kabusun tam zıttı, bir mutluluk ütopyasıydı. Hakan bu defa Nana ile evli. İş hayatı da aile hayatı da pırıl pırıl parlıyor. Aynen. Bu tabloyu hazmedemeyen Simge ise akıl sağlığını yitirmiş bir diyor. Kulina, bu rüyalarla Hakan'a sadece gerçeği göstermekle kalmadı, resmen seçim senin, yolunu kendin çiz dedi. Dizinin sık sık işlediği bir başka tema da şöhretin tehlikeli ve yozlaştırıcı yüzüydü. İlk aklıma gelen Şoker'in oyuncaklar dünyasında birden arabesk bir şarkı söyleyerek herkesi ağlattığı o absürt sahne. Ah evet, elim kolum bağlandı, yüzüm gülmedi ağladı diye bir feryat edişi vardı, herkes perişan olmuştu, çok komikti. Ama şöhret eleştirisinin en sert yapıldığı yer Emre karakteriydi. Okulda çekilen bir dizide bir rol kapınca çocuk bir anda bambaşka birine dönüştü. Yaşça büyük kızlarla partiler vermeye başladı. Ama bardağı taşıran son damla babasına söylediği o cümle oldu. Sen okudun da ne oldu? Evet, sabahtan akşama kadar çalışıyorsun ama ben hem çalışıyorum hem de bütün Türkiye beni sanıyor. Bu bir çocuk için affedilemez bir saygısızlıktı. Hikayenin kırılma noktasıydı resmen. Kulina'nın da müdahalesiyle dizi yayından kaldırıldı ve Emre'nin 15 dakikalık şöhreti acı bir dersle son buldu. Ve gelelim dizinin 48. bölümüne. Ben burayı dizinin vites yükselttiği an olarak görüyorum. Doğru bir tespit. Çünkü o bölüme kadar Şoker'in planları daha çok komik ve başarısız girişimlerdi. Ama Nana'nın insan olmaya yaklaştığının ilk belirtisi olan su çiçeği çıkarmasıyla dizideki komedi unsuru yavaş yavaş yerini yüksek gerilime bıraktı. Tam olarak öyle oldu. Olaylar o noktada çığırından çıktı. Nana'nın sevinçle sonunda insan oluyorum diye bağırmasını Özge duydu. İşte o an fitil ateşlendi. Özge ve Simge hemen bir plan yapıp çocukların odasına gizli bir kamera yerleştirdiler. O gece çocuklar Nana'dan son bir kez sihir yapmasını istedi. Ve Nana veda konuşması yaparken her şeyi itiraf etti. Oyuncak olduğu, Hakan'ın sevdiği her şey ve ertesi sabah Nana güçlerinden arınmak için oyuncaklar dünyasına gittiğinde Simge o kaseti buldu. Tam kaseti izlediği ve her şeyi öğrendiği anda Oyuncaklar dünyasındaki Nana aniden tekrar bez bebeğe dönüştü. O an her şey bitmiş gibiydi. aslında bu zamanı geri alma meselesi senaryonun en tartışmalı noktalarından biri. Yani bir Deus ex machina gibi yazarların işin içinden çıkmak için kullandığı ilahi bir müdahale. Biraz öyle. Bir yandan gerilimi sıfırlayıp hikayeye devam etme imkanı sunuyor ama diğer yandan da izlediğimiz onca bölümün yarattığı gerilimi ve karakterlerin yaşadığı zorlukları biraz anlamsızlaştırma riski taşıyor. Akla şu soru geliyor. Madem böyle bir gücü vardı en başta neden kullanmadı? Doğru, bu çocuk dizilerinde sıkça rastlanan bir durum. Mesajı verelim de nasıl verdiğimiz çok önemli değil yaklaşımı. 70. bölümden sonra yaşanan en büyük sarsıntı ise Hakan karakterini canlandıran Tansal Türk'ün diziden ayrılıp yerine Alpay Atalan'ın gelmesiydi. İzleyici için bu geçiş ilk başta epey zor oldu, evet. Yeni Hakan'a alışmak zaman aldı. Yazarlar da bu geçişi yumuşatmak için Yeni Hakan dönemini büyük bir hikayeyle başlattılar. Buzlar Kraliçesi İlayda. Evet, Şoker'in anahtar çocuk olan Yağmur'u kullanarak 777 yıldır bir kayaya hapsolmuş olan İlayda'yı serbest bırakmasıyla ortalık yine karıştı. Yaklaşık 6 bölüm süren bu macera, Nana'nın büyük bir fedakarlık yapmasıyla son buldu. İlayda'yı yok etmek için tüm sihirli güçlerinden vazgeçti. Bu karakteri için önemli bir adımdı ve Yeni Hakan'la aralarındaki bağı da güçlendiren bir olay oldu. Bu arada Şoker'in hiç vazgeçmediği bir planı vardı. Nana'yı gece yarısı tam bez bebeğe dönüştüğü anda Hakan'a yakalatmak. İlk denemesinde dizinin başlarında Makbule o meşhur tavayla Hakan'ın kafasına vurup onu bayıltarak Nana'yı kurtarmıştı. İkinci denemede ise Nana'nın güçsüz olduğu bir dönemde bu görev çocuklara düştü. Çocuklar babalarına sarılıp Görüş açılarını kapattılar ve Nana'yı bir kez daha kurtardılar. Çocukların bu sırrı koruma çabası dizinin en sevimli anlarıydı gerçekten. diziye Lize ortamının dahil olmasıyla birlikte hikaye farklı bir boyut kazandı ve daha önce görmediğimiz kadar ciddi sosyal eleştiriler yapılmaya başlandı.
Özellikle Özge karakteri üzerinden. Lady'lik okuluna gideceğim diyen o kız, okulun popüler ve zorba grubu tatlı kızlara girebilmek için adeta kendini kaybetti. Kesinlikle. O noktada dizi zengin fakir ayrımını ve sınıfsal zorbalığı çok net bir şekilde işledi. Maddi durumu iyi olmayan Zeynep karakterinin sırf zengin olmadığı için o grup tarafından sürekli aşağılanması, Dışlanması, iftiraya uğraması oldukça sert bir konuydu aslında. Özge'nin gruba yaramak için MP3 çaları Zeynep'in çantasına koyarak ona hırsız damgası vurdurması, karakterin ne kadar yozlaşabileceğinin bir göstergesiydi. Hatta Zeynep'e ilgi duyan Selim'in bile bir süre sonra popülerliğin cazibesine kapılıp başka bir kıza yönelmesi, o dünyanın acımasızlığını gözler önüne seriyordu. Ve tüm bu maceraların ardından geliyoruz 100. bölüme, yani büyük finale giden yola. Şoker, son ve en acımasız planını devreye sokuyor. Çocukların aklına bir zehir bırakıyor. Oyuncaklar insan olunca çok kötü birine dönüşürler. Sadece bununla da kalmıyor. Üzerlerine sihirli toz atarak onlara korkunç bir kabus gördürüyordu. Kabusta Nana, Hakan'la evlenmiş ve çocuklara eziyet eden. Adeta Simge'nin bir kopyasına dönüşmüş bir cici anne olmuştu. Çocuklar uykudan uyandıklarında Nana'yı rüyadaki kıyafetle görünce ve üstüne bir de arkadaşlarından benzer bir üvey anne hikayesi duyunca Şoker'in de gazıyla Gördükleri kabusun gerçek olacağına tamamen inandılar. ve geri dönülemez bir hata yaptılar. Nana'nın insan olacağı o kritik anda saati geri alarak onun dileğini sabote ettiler. Sonuç olarak Nana tam da Hakan'ın gözleri önünde yeniden bir bez bebeğe dönüştü. Çocukların masumiyeti, Şoker'in manipülasyonuyla en büyük silaha dönüşmüştü. Final bölümü de tamamen çocukların yol açtığı bu felaketi düzeltme çabasıyla geçti. Nana'nın kurtulması için tek bir yol vardı. Hakan'ın oyuncaklar dünyasına gidip onunla birlikte aşk pınarından su içmesi. Buradaki ironi inanılmaz ama. Bir bölüm önce Nana'yı sabote eden çocuklar bu bölümde babalarına "Onu kurtarmayacak mısın, sen kalpsizsin" diye bağırıyorlardı. Evet. Neyse ki Hakan zorlu görevi başarıyor ve Nana nihayet tamamen insan oluyor. Ve beklenen mutlusun. Hakan ve Nana evleniyor. Dizide bu masalsı düğünle sona eriyor. Şoker'in bir önceki bölümde eğer Nana insan olamazsa sonsuza kadar eşek olarak kalayım diye ettiği da kabul oluyor ve kendisi gerçekten bir eşeğe dönüşüyor. Geriye dönüp bakınca Bez Bebek fantastik bir çocuk dizisinden çok daha fazlasıydı. Kesinlikle 101 bölüm boyunca hedeflerine ulaşmak için her yolu deneyen iki çaresiz karakterin, yani Simge ve Şoker'in bitmek bilmeyen mücadelesinin hikayesiydi. Özellikle Şoker, girdiği binbir suratla, yaptığı planlarla dizinin komedi yükünü tek başına sırtlıyordu. Kesinlikle katılıyorum. Senaryodaki bazı mantık hatalarına, Hakan'ın bir bölümde anlamsızca kabadayıya dönüşmesi gibi tuhaf anlara rağmen samimiyeti ve yarattığı o sıcak aile ortamı sayesinde hala kendini izlettiriyor. 3 sezon ve 101 bölümlük bu macera, Türk televizyon tarihinde neden unutulmazlar olduğunu kanıtlamış durumda. Kapanışa geçmeden önce ufak bir hatırlatma yapalım. Artık videolarımız kademe kademe altyazılı hale geliyor. Evet, bu güzel bir gelişme. Yani videoda istediğiniz dilin altyazısını açıp videoyu o şekilde de izleyebilirsiniz. Azerbaycan Türkçesi, İngilizce, Almanca, İspanyolca. Daha bir sürü seçenek var. YouTube videosundan altyazı bölümünden istediğinizi seçebilirsiniz. Aynen öyle. O zaman son sözlerimizle sizlere veda edelim. Ekran rehberine Facebook, YouTube, Instagram ve Twitter yani X platformlarından takip etmeyi, oralardan videolarımızı beğenmeyi ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Yorumlarınızda söz etmemizi istediğiniz yapımlar olursa da onlara da bakarız ve sıradaki rota olarak onları da belirleriz. Başka bir içerikte görüşebilmek ümidiyle kendinize iyi bakın. Ekran Rehberi YouTube kanalından ayrılmayın. Esen kalın, hoşça kalın, iyi günler.